Tüm dünyada popüler olan papatya çayı, yüzyıllardır kullanılan ve tıbbi faydalarıyla bilinen en eski bitki türlerinden birisidir. Sağlığa olumlu etkilerinin yanında güvenli tüketilebilir olması nedeniyle de yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Papatya çayı içerisinde terpenoid ve flavonoid gibi çeşitli bileşik türleri bulunur. Papatya çayı yararları ise bu bileşiklerin vücutta farklı mekanizmalarla oluşturduğu etkiler sonucunda görülür. Antiinflamatuar, antioksidan ve yara iyileştirici özellikleriyle tanınan papatya bitkisi, günümüzde kozmetik ve tıbbi amaçlı birçok farklı kullanım şekline sahiptir. Papatya çayı ise kolay tüketimi sayesinde en çok tercih edilen formlardan birisidir. Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden uzman diyetisyen Gizem Görmüş, papatya çayının faydaları hakkında bilgi verdikten sonra papatya çayının iyi geldiği 7 hastalık türünü de şöyle anlattı. Papatya bitkisinin çiçek kısmında bulunan polifenol adlı bileşikler vücutta çeşitli yolaklar üzerinden etkilidir. Tüm bu bileşiklerin suda çözünerek açığa çıkması sonucunda ise papatya çayının sağlık açısından birçok önemli faydaya sahip olduğu söylenebilir. Papatya çayı içmenin faydaları konusunda yapılmış birçok araştırma mevcuttur. Bu araştırmalarda ise birçok hastalıkta papatya çayının faydalı olabileceği ifade edilir. Papatya çayı nelere iyi gelir sorusunun cevabı ise şu şekildedir. Kalp hastalıkları. Papatya çayı içerisinde flavonoid türü bileşikler düzenli tüketildiği takdirde kroner kalp hastalığına karşı koruyucu olabilir. Kalp hastalıkları bulunan hastalarda papatya çayı tüketiminin etkilerini gösteren çalışmalar da vardır. Ek olarak papatya çayındaki flavonoid tansiyon ve kolesterol değerlerini düşürücü etkileri de bulunur. Yüksek tansiyon ve kolesterol değerleri kalp sağlığı açısından temel risk faktörleri arasında yer alır. Bağırsak enfeksiyonları ve ishal. Papatya içeriğinin ishal ve ishale sebep olan etmenlere karşı tedavisel etkileri bulunabilir. Yapılan çalışmalar bağırsak enfeksiyonu olan çocuklarda papatya çayı tüketilmesi sonucunda enfeksiyon ve ishal durumunun gerilediğini ifade eder. Anksiyete. Hafif veya orta şiddetli genel anksiyete bozukluklarına sahip bireylerde papatya çayının anksiyete giderici etkide bulunduğu belirtilir. Diyabet. Papatyanın yüksek şeker seviyelerine karşı iyileştirici nitelikte olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur. Papatya insülinden bağımsız olarak pankreas hücrelerini koruyan bir şekilde potansiyel etkilere sahiptir. Sindirim sistemi. Papatya çayı geleneksel olarak çeşitli sindirim problemlerinde kullanılan bir içecektir. Bilimsel araştırmalar bu çayın mide ülserine karşı koruyucu niteliklere sahip olduğunu belirtiyor. Bahsedilen etkili ise mide asit salgısını azaltarak ve zararlı mikroorganizmaların yayılmasını önleyerek gösteriyor. Osteoporoz. Bir metabolik hastalık olan osteoporoz, kemik yoğunluğunun azalması sonucu oluşur. Papatya çayının kemik kaybını önleyerek osteoporoza karşı koruyucu özellikte olduğunu açıklayan araştırmalar mevcuttur. Bağışıklık sistemi. Papatya çayı kendine özgü antimikrobiyal ve antiinflamatuar etkileri sayesinde soğuk algınlığı gibi hastalıklarda iyileştirici potansiyele sahiptir. Bu çayın soğuk algınlığı, nezle ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklarda faydalı olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Peki papatya çayının yan etkileri var mı? Papatya çayı çoğu insan için güvenli olarak nitelendirilen bir içecektir. Bununla birlikte bazı kişilerde alerjik problemler görülebilir. Alerjik tepkiler özellikle papatyagiller familyasından diğer bitki türlerine karşı hassasiyeti bulunan bireylerde gözlenir. Genellikle kozmetik ürünler için belirtilse de papatya içeriğinin göz ile direkt teması sonucunda tahriş oluşturabildiği bilinir. Bu nedenle papatya çayı tüketiminde de gözle direkt temastan kaçınılması önem taşır. Papatya çayı ne zaman içilmeli? Papatya çayının tüketimi konusunda belirlenmiş zaman aralıkları yoktur. Beklenen faydaya göre farklı zamanlar tercih edilebilir. Örneğin sakinleştirici etkilerinin görülmesi amacıyla uykudan önce içilebilir. Menstrüel problemler için ise adet döneminden önce veya kanama zamanında tüketilen papatya çayından yarar sağlanabilir.
Soğuk algınlığı, bağırsak enfeksiyonu gibi durumlardaysa şikayetler kaybolana kadar düzenli bir şekilde içilebilir. Osteoporoz, kalp hastalıkları gibi çeşitli sağlık problemlerine karşı koruyucu olması nedeniyle tüketilen papatya çayı, düzenli kullanım sayesinde potansiyel etkilerini gösterebilir. Papatya çayı günde kaç bardak içilmeli? Papatya çayı ne kadar içilmeli konusunda net bir görüş yoktur. Günlük 1 veya 2 bardak papatya çayının güvenli olduğu belirtilir. Papatya çayını ne kadar tüketmeniz gerektiği konusunda en doğru bilgiye uzman bir hekime danışarak ulaşabilirsiniz. Papatya çayı uyku getirir mi? Papatya çayının en önemli özelliklerinden birisi de sakinleştirici etkisidir. Papatya çayı içeriğindeki bileşikler sayesinde uyku kalitesini iyileştirici özgün niteliklere sahiptir. İnsomnia, uykuya dalmakta veya devam etmekte güçlük olarak tanımlanan bir bozukluktur. Papatya ise insomnia tedavisinde etkili olduğu düşünülen bitkisel alternatiflerdendir. Papatyada bulunan apigenin gibi aktif maddeler, beyinde özel bölgelerde bağlanarak uykuyu tetikler. Papatya çayı tansiyonu yükseltir mi? Papatya çayı tansiyonu düşürücü özelliktedir. Böylece çeşitli kalp hastalıkları ve inme gibi problemlere karşı da potansiyel koruyucudur. Papatya içeriğindeki kuerktin ve apigenin gibi bileşikler kan basıncı seviyelerini düşürücü oldukları bilinen maddelerdir. Kalp hastalıkları bulunan kişilerde gerçekleştirilen bir çalışma, düzenli papatya çayı içenlerde kan basıncı düzeyinin daha dengeli olduğunu ifade eder. Emziren anneler papatya çayı içebilir mi? Papatya çayının vücutta toksik etkiler oluşturduğunu belirten herhangi bir çalışma yoktur. Bununla birlikte emziren annelerde papatya çayı içmenin güvenilir olduğunu belirten bir araştırmada mevcut değildir. Emzirme döneminde alınan ilaç ve takviyelerden bazıları anne sütüne karışarak bebeğin sağlığını etkileyebilir. Bu bileşikler ise annedeki süt oluşumunu değiştirebilir. Bu nedenle emziren anneler papatya çayı tüketimi konusundaki en doğru karar için uzman bir hekim ile görüşmelidir. Papatya çayı adet söktürür mü? Papatya çayının adet söktürücü etkide olduğu düşüncesi toplumda yaygın olsa da bu konuda yapılmış kapsamlı bir çalışma mevcut değildir. Bununla birlikte papatya çayı hormon dengeleyici özelliktedir. Bu sayede düzensiz adetlerde iyileşme görülebilir. Papatya çayının esas etkileri ise adet krampları ve aşırı kanamalar üzerindedir. Papatya çayının düzenli içilmesi sonucunda anormal adet kanamalarının önüne geçilebilir. Adet zamanından günler önce içilmeye başlanan papatya çayının ruh hali değişiklikleri ve karın hassasiyeti konularında da faydaları bulunur.